Hikayesi X-Files'ın 1994'teki son bölümüne ve Grey's Anatomy'nin 2007'deki bir bölümüne ilham kaynağı olan Gloria Ramirez'in hikayesiyle karşınızdayım. Gloria Ramirez, kocası Rev ve 2 çocuğuyla birlikte Riverside'da yaşayan, kendi halinde bir kadındı. Fakat arkadaş canlısı ve eğlenceli biri olarak bilinen 31 yaşındaki Gloria, ileri safhalarında olan rahim kanseriyle mücadele ediyordu. 19 Şubat 1994 tarihinde aniden fenalaşan Gloria, ambulansta uygulanan standart prosedürler eşliğinde hemen acile götürülür ve işte o zaman bir hastanenin acil servisi için dahi olağanüstü sayılabilecek saatler başlar. Acil servis kapısından girer girmez travma odasına alınan Gloria'nın o sırada bilinci yarı açıktır ve zorlukla konuşuyordur. Hemşireler defibrilatör cihazının elektrotlarını bağlamak için genç kadın atletini çıkardıklarında vücudunda yağlı ve yeşil renkli bir parlaklık olduğunu fark ettiler. Onu hastaneye getiren sağlık personeli de Gloria'nın ağzından gelen meyve ve sarımsak karışımı bir koku almışlardır. Gloria'nın kanını almak isteyen hemşire Susan Kane, çıkan kanı görür görmez bir tuhaflık olduğunu anladı. Kanı amonyak gibi kokuyordu ve içinde sarı renkli tanecikler yüzüyordu. Acil servis şefi Dr. Mark Thomas da alınan kan örneğini incelediğinde hemşireyle aynı kanıya vardı. Gloria'nın sorununu anlamaya çalıştıkları sırada odada bulunan 6 kişi birdenbire garip reaksiyonlar göstermeye başlar. Hemşirelerden birinde solunum sıkıntısı gözlenirken bir diğeri ise kendinden geçip yere yığılır. Ayıldığında kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyordur. Saat 20.50'yi gösterdiğinde Gloria hayatını kaybetti. Zehirlendiklerinden emin olan doktorlar acil servisi boşaltmaya başladılar ve 911'i aradılar. İtfaiye ve polisin de gelmesiyle acil servis bir anda karantina alanına dönüşüverdi. Gloria'nın ölümünden yarım saat sonra hastaneye bir de savcı gelir. O gelene kadar hastane boşaltılmış, hastalar başka hastanelere gönderilmeye başlanmış, personellerin üzerindeki giysiler ise delil olarak poşetlere konmuş ve acil servis güvenlik çemberine alınmıştı. Tehlikeli maddeler birimi hazmat ise özel giysilerle acil servise girip havaya yayılmış olabilecek zehirli gazları incelemeye başladı. Ancak havada amonyak, fosgen, hidrojen siyanür, hidrojen sülfür gibi uçucu bileşiklerin hiçbirine rastlanmadı. Gloria'nın bedeni her ihtimale karşı 2 kat torbaya sarılmış ve hava geçirmez bir tabutun içine kondu. Adli tıp uzmanları daha sonra otopsi için Gloria'yı incelemeye aldılar. Ancak kesin bir sonuca varılamadı. Gloria'nın ailesi cenazesini ancak belli bir süreden sonra alabildi. Kız kardeşi bunun için hastaneyi suçladı. Hastane personelinin neden rahatsızlandığı ile ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı. Kimine göre hastanede gizli bir metamfetamin laboratuvarı vardı ve orada oluşan zehirli gaz havalandırma sistemi yoluyla acil servise doluşmuştu. Kimine göre ise Gloria Ramirez, Cabazon bölgesine yakın oturduğundan CIA'nin gizli olarak geliştirdiği biyolojik silahlar kadının sağlığını bozmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise doktorlar ve hemşireler çok fazla stres altındaydı ve bu stres kanın değişik kokusu yüzünden tetiklenmiş ve hastanede toplu histeri krizi yaşanmıştı. Ancak hastane personeli bu sonuca itiraz etti. Onlar işlerinde bilgi ve deneyim sahibi kişilerdi. Toplu histeri krizi geçirmeleri mümkün değildi. Üstelik doktorlardan biri bir hafta yoğun bakımda kalmıştı. Bedenindeki hasar yüzünden meslek hayatının bittiğini söylüyordu. Histeri krizi geçirmeyecek kadar deneyimli olduklarını söyleyen doktorlar, Sağlık Bakanlığı'na 6 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Gloria'ya yapılan ilk otopside ölüm sebebinin bulunamaması üzerine yapılan diğer 2 otopsi sonucunda Gloria'nın ileri evre rahim ağzı kanserinin yol açtığı, akut böbrek yetmezliğine bağlı kalp yetmezliğinden öldüğü açıklandı. Aynı zamanda otopside Gloria Ramirez'in bedeninde Tilenol, lidokain, kodain ve tigan belirtileri olduğunu tespit ettiler. Tigan, mide bulantısını önleyici bir ilaçtı ve vücutta amine dönüştüğü için amonyak kokusunun kaynağının bu ilaç olduğu düşünülüyordu. Daha da önemlisi, toksiloji raporu sonucu Ramirez'in kanında ve dokularında büyük miktarda dimetil sülfon tespit edildi. Dimetil sülfon, insan vücudunda bazı maddelerin parçalanması sonucu doğal olarak oluşup hızla kayboluyordu. Ancak Ramirez'in sisteminde bundan o kadar çok vardı ki, ölümünden 6 hafta sonra bile normal miktarın 3 katı kadar dimetil sülfon kaydedildi.
Tıp bilimi 1965 yılında DMSO'yu toksik bir madde olarak nitelendirdi. 60'ların başındaki araştırmalar DMSO maddesinin ağrıyı hafifletip endişeyi azaltabileceğini ortaya koydu. Maddenin kullanımı yaygınlaştı. Hatta sporcular kas ağrıları için dahi kullanmaya başladılar. Fakat farelerde yapılan bir çalışma DMSO'nun metabolizmayı mahvedebileceğini gösterdi. Bu tarihten sonra DMSO maddesinin satışı yasaklandı. DMSO birçok rahatsızlık için kullanılan yasak bir madde oldu. 70'lerin sonunda bu maddeyi elde etmenin tek yolu hırdavatçılarda bulunan yağlardan damıtmaktı. Endüstriyel yağlarda bulunan DMSO, 60'larda kullanılan kas kremlerine oranla %99 daha saftı. Kimyacı Patrick Grant, DMSO ile oksijenin tepkimesini araştırdı. Oksijene maruz kalan madde dimetil sülfata dönüşüyordu. Dimetil sülfat bir gaz olarak etki eder ve dimetil sülfat buharı insanların gözlerindeki, ciğerlerindeki ve ağzındaki hücreleri tahrip eder. Bu buhar vücuda girdiğinde sarsıntılara, deliriuma ve felce neden olabilir. O gece sağlık personeli tarafından tarif edilen 20 belirtiden 19'u dimetil sülfat buharlarına maruz kalan kişilerin belirtilerine uyuyordu. Sağlık personeli kitle histerisi ya da stresten muzdarip değildi. Dimetil sülfat zehirlenmesi yaşadılar. Ayrıca doktorların kanda gördüğü sarı tanecikler de bununla bağlantılıydı. Vücut ısısında çözülen dimetil sülfon acilin soğuğu ile kristalize olmuştu. Böylece Gloria'nın ölümündeki sır perdesi bilim çevresi tarafından aralanmış oldu. Tek değişmeyen şey ise geride bıraktığı ailesinin hissettikleriydi.